Ders 1. Yürüyüşe gitmeye ne dersiniz? Hey Anna, hafta sonu için bir fikrim var. Yürüyüşe gitmeye ne dersin? Merhaba John. Kulağa harika geliyor. Doğada olmayı seviyorum. Mükemmel. Yürüyüş ekipmanlarımızı hazırlayalım ve rotayı planlayalım. Bir plana benziyor. Biraz atıştırmalık ve su da hazırlayabiliriz. Kesinlikle. Yolda sulu ve enerjik kalmalıyım. Yürüyüş için iyi bir gün olduğundan emin olmak için hava tahminlerini kontrol edelim. İyi fikir. Önce güvenlik ve yağmura yakalanmak istemiyoruz. Tüm detaylara sahip olduğumuzda buluşalım ve maceramıza başlayalım. Bir plana benziyor. Hadi başlayalım o zaman. Kesinlikle, John. Parkura çıkma ve harika dış mekanların tadını çıkarma zamanı. Gidelim Anna. İşte eğlence dolu ve unutulmaz bir yürüyüş gezisi. Kesinlikle, John. Yürüyüşümüz kahkaha ve güzel manzaralarla dolu olsun. Ders 2. Yeni bir dizüstü bilgisayar almayı düşünüyorum. Hey Anna, tavsiyeye ihtiyacım var. Yeni bir laptop almayı düşünüyorum. Merhaba John. Bu iyi bir fikir. Gereksinimleriniz nelerdir? İş ve oyun oynamak için güçlü bir şeye ihtiyacım var. Herhangi bir öneri var mı? İyi nokta. Saygın markaların en son modellerine göz atmanızı öneririm. Bunu inceleyeceğim. Dikkate almam gereken özel özellikler var mı? Hızlı bir işlemci, geniş depolama alanı ve özel bir grafik kartı arayın. Anladım. Araştırmamı yaparken bunları aklımda tutacağım. Ayrıca, güvenilirlik ve performans hakkında bir fikir edinmek için müşteri yorumlarını okuyun. Bu akıllıca bir ipucu. Yardımın için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin. Yapacağım, Anna. Tavsiyeniz için tekrar teşekkürler. Sorun değil, John. Mutlu dizüstü bilgisayar avı. Kesinlikle Anna. İşte mükemmel teknoloji arkadaşını bulmak için. Teşekkürler, John. Yeni dizüstü bilgisayarınız size neşe ve üretkenlik getirsin. Ders 3. Bugün için planlarınız neler? Hey Anna. Bugün için planların neler? Merhaba John. Fazla değil. Sadece biraz okumaya devam edeceğim. Kulağa rahatlatıcı geliyor. İçine daldığın belirli bir kitap var mı? Bir süredir okumak istediğim bir gizemli romanı başlatıyorum. Güzel. Gerilim ve ipuçları dünyasında kaybolmanın tadını çıkarın. Teşekkürler, John. Benim için her zaman heyecan verici bir kaçış. Bugün yeni bir kodlama projesi üzerinde çalışacağım. Kulağa ilginç geliyor. Verimli ve yaratıcı bir kodlama oturumu diliyorum. Teşekkürler Anna. Bazı yeni zorlukların üstesinden gelmekten heyecan duyuyorum. Rahatlama ve üretkenlik dolu bir güne tebrikler. Teşekkürler Anna. İşte ilgili etkinliklerimizin tadını çıkarmak için. Kesinlikle, John. Günümüz neşe ve başarı ile dolu olsun. Ders 4. Sanal ekip oluşturma etkinliklerine ne dersiniz? Hey Anna. Uzak ekip üyelerimiz arasında takım ruhunu geliştirmeyi düşünüyordum. Herhangi bir fikrin var mı? Merhaba John. Önemli olduğuna katılıyorum.
Sanal ekip oluşturma faaliyetlerine ne dersiniz? Harika öneri. Çevrimiçi oyunlar veya sanal mutlu saatler düzenleyebiliriz. Mesafeye rağmen bağlantı kurmanın ve dostluk kurmanın eğlenceli bir yolu. Açık iletişim ve işbirliğini de teşvik edebiliriz. Kesinlikle. Düzenli kontroller ve ekip toplantıları ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Başarıları paylaşmak ve kilometre taşlarını kutlamak da takım ruhunu artırabilir. Olumlu ve kapsayıcı bir çalışma kültürü oluşturmak da çok önemlidir. Doğru. Empati ve destek, takım ruhunu geliştirmede uzun bir yol kat eder. Güçlü ve bağlantılı bir uzak ekip oluşturmaktan dolayı tebrikler. Teşekkürler, Anna. Uzaktan bile gelişen bir ekibe. Kesinlikle, John. Ekip ruhumuz nerede olursak olalım parlasın. Ders 5. Bu hafta sonu alışverişe gidiyorum. Hey Anna. Bu hafta sonu alışverişe gidiyorum. Elbette yeni kıyafetlere ihtiyacım var. Ne türle ilgileniyorsun? Merhaba John. Kulağa eğlenceli geliyor. Gündelik ve rahat kıyafetlerle ilgileniyorum. İyi seçim. Günlük kullanım söz konusu olduğunda konfor çok önemlidir. Kesinlikle. Çok yönlü ve karıştırılması ve eşleştirilmesi kolay kıyafetleri severim. Daha çok sportif ve atletik kıyafetlerle ilgileniyorum. Aktif olmayı seviyorum. Bu aktif yaşam tarzınıza uyar. İşlevsel ve şık. Kesinlikle. Özgürce hareket etmemi sağlayan kıyafetler istiyorum. Farklı mağazaları keşfedelim ve mükemmel parçaları bulalım. Bir plana benziyor. Bir moda macerasına atılmaya hazır mısınız? Kesinlikle, John. Kıyafet alışverişi başlasın. Gidelim Anna. İşte mükemmel tarzımızı bulmak için. Teşekkürler, John. Alışveriş gezimiz başarılı ve keyifli olsun. Ders 6. Buna göre paketlemek için hava tahminlerini kontrol etmeliyiz. Hey Anna. Yolculuğumuz için hazırlanıyorum. Buna göre paketlemek için hava tahminlerini kontrol etmeliyiz. Merhaba John. Bu iyi bir fikir. Hava bazen tahmin edilemez olabilir. Kesinlikle. Yağmur veya güneş ışığına hazırlıksız yakalanmak istemiyoruz. Her türlü hava şartına uygun kıyafetlerimiz olduğundan emin olalım. Kabul ettim. Katmanlama seçenekleri ve su geçirmez bir ceket şarttır. Ve her zaman önemli belgelerin bir kopyasını taşımayı unutmayın. İyi nokta. Seyahat ederken üzülmektense güvende olmak daha iyidir. Pasaportların, kimliklerin ve seyahat güzergahlarının kopyaları can kurtaran olabilir. Çantalarımızı tekrar kontrol edelim ve ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdan emin olalım. Bir plana benziyor. Tamamen hazırlıklı maceramıza çıkmaya hazır. Kesinlikle Anna. Sorunsuz ve keyifli bir yolculuk için. Teşekkürler, John. Yolculuğumuz unutulmaz anlarla dolu olsun. Gidelim Anna. Macera bizi bekliyor. Ders 7. Ev yapımı lazanyamızı özlüyorum. Hey Anna. Ev yapımı lazanyamızı özlüyordum. Merhaba John. Bu harika bir fikir. Yapmayalı epey oldu. Ne kadar lezzetli ve rahatlatıcı olduğunu seviyorum. Bir yemek pişirme günü planlamalıyız. Kesinlikle.
Bir tarih belirleyelim ve ihtiyacımız olan tüm malzemeleri toplayalım. Ve onu ekstra özel kılan gizli malzemeyi unutmayın. Ah, evet. Lazanyamızı efsanevi yapan gizli malzeme. Bizimle eğlenmeleri için birkaç arkadaşımızı davet edelim mi? İyi düşünce. İyi yemekleri iyi arkadaşlarla paylaşmak en iyisidir. Lazanya ziyafeti yapacağız ve harika anılar yaratacağız. Aroma ve tadı şimdiden hayal edebiliyorum. Şaşırtıcı olacak. Ev yapımı lazanyamıza ve eğlence dolu bir pişirme gününe tebrikler. Teşekkürler, John. İşte ağız sulandıran lazanya ve birlikte iyi zamanlar geçirmek için. Hadi yemek pişirelim, Anna. Mutfak isimlerimizi çağırıyor. Ders 8. Her zaman yeni yerler keşfetmek istemişimdir. Hey Anna. Her zaman yeni yerler keşfetmek istemişimdir. Nereyi önerirsin? Merhaba John. Bu heyecan verici. Plaja bir geziye ne dersiniz? Harika fikir. Kumlu kıyılarda dinlendiğimizi hayal edebiliyorum. Güneşi içebilir, okyanusta yüzebilir ve kıyı esintisinin tadını çıkarabiliriz. Mükemmel bir kaçamak gibi görünüyor. Tavsiye ettiğiniz özel bir plaj var mı? Paradise Cove adında bir plaj hakkında harika şeyler duydum. Paradise Cove işte. Bu tropikal cennete maceramızı planlayalım. Su aktivitelerinin tadını çıkarabilir, yerel mutfağı deneyebilir ve bölgeyi keşfedebiliriz. Günlük rutinlerimizden ferahlatıcı bir kaçış olacak. Kesinlikle. Yeni yerler her zaman yeni deneyimler ve anılar getirir. Cennet Koyu'nun güzelliğini birlikte keşfetmekten dolayı tebrikler. Teşekkürler, John. Unutulmaz plaj anları yaratmak için burada. Çantalarımızı toplayalım Anna. Cennet bizi bekliyor. Ders 9. Herhangi bir diyet veya beslenme planını takip ediyor musunuz? Hey Anna. Diyetimi düşünüyordum. Herhangi bir diyet veya beslenme planını takip ediyor musunuz? Merhaba John. Dengeye ve çeşitli yiyecekler yemeye inanıyorum. Bu iyi bir yaklaşım. Odaklandığınız belirli yiyecekler var mı? Yemeklerime bol miktarda meyve, sebze ve kepekli tahıl eklemeye çalışıyorum. Kulağa sağlıklı geliyor. Favori tarifleriniz var mı? Salatalar, tavada kızartmalar ve ev yapımı smoothie'lerle denemeler yapmaktan zevk alıyorum. Güzel. Hoşunuza giden besleyici seçenekleri bulmak önemlidir. Kesinlikle. Her şey hem vücudu hem de tat tomurcuklarını beslemekle ilgili. Sınırlamaya veya kaçınmaya çalıştığınız yiyecekler var mı? Diyetime işlenmiş yiyecekleri ve ilave şekerleri sınırlamaya çalışıyorum. Bu mantıklı. Ne tükettiğimize dikkat etmek önemlidir. Doğru. Bireysel bedenlerimiz için en iyi olanı bulmakla ilgilidir. Yiyeceklere dengeli ve besleyici bir yaklaşım için tebrikler. Teşekkürler, John. İşte sağlıklı ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için. Lezzetli ve besleyici tarifleri keşfetmeye devam edelim Anna. Ders 10. Oraya nasıl gitmeyi planlıyorsunuz? Hey Anna. Gezimizi planlıyordum. Mantıklı geliyor. Oraya nasıl gitmeyi planlıyorsun? Merhaba John. Uçuyor olacağım. Hedefimize ulaşmanın en hızlı yolu. Bu çok uygun. Uçuşunuzu henüz rezerve ettiniz mi?
Henüz değil. Hala en iyi fırsatları bulmam ve ayrıntıları sonuçlandırmam gerekiyor. Zaman ayırın ve fiyatları karşılaştırın. İyi bir anlaşma yapmaya değer. Kesinlikle bunu yapacağım. Biraz para biriktirmek her zaman bir bonustur. Rezervasyon yaptıktan sonra bana haber ver, böylece varışımızı koordine edebiliriz. Yapacak. Senkronize etmeli ve seyahat programımızı birlikte planlamalıyız. Kesinlikle. Tüm detaylara sahip olduğumuzda düzenlemeler yapmak daha kolay olacak. Seyahatimizi ve sizinle yeni yerler keşfetmeyi dört gözle bekliyorum. Aynı şekilde, Anna. Heyecan verici bir macera olacak. Unutulmaz bir yolculuk ve unutulmaz deneyimler için tebrikler. Teşekkürler, Anna. Sorunsuz uçuşlar ve şaşırtıcı keşifler için burada. Hatırlanacak bir yolculuk yapalım. John. Ders 11. Çevrimiçi gizlilik önemlidir. Hey Anna. Çevrimiçi gizlilik önemlidir. Sizinkini nasıl koruyorsun? Merhaba John. Kesinlikle, bu çok önemli. Güçlü ve benzersiz şifreler kullanıyorum. İyi uygulama. Herhangi bir şifre yöneticisi kullanıyor musunuz? Evet, biliyorum. Tüm şifrelerimi güvenli bir şekilde takip etmem için bana yardımcı oluyor. O akıllıca bir şey. Peki ya iki faktörlü kimlik doğrulama? Ekstra bir güvenlik katmanı için mümkün olduğunda etkinleştiriyorum. Harika. Kimlik avı dolandırıcılıklarından kaçınmak için herhangi bir ipucu. E-posta gönderenlerini 2 kez kontrol ediyorum ve şüpheli bağlantıları tıklamaktan kaçınıyorum. Akıllıca hareket. Çevrimiçi kişisel bilgileri korumaya ne dersiniz? Neyi paylaştığım ve kiminle paylaştığım konusunda temkinliyim. Dikkatli olmak anahtardır. Aldığınız başka gizlilik önlemleri var mı? Cihazlarımı düzenli olarak güncelliyorum ve güvenilir bir virüsten koruma yazılımı kullanıyorum. Sağlam adımlar. Çevrimiçi gizliliğimizi korumak için tebrikler. Teşekkürler, John. İşte dijital dünyada güvende kalmak için. Uyanık olmaya ve çevrimiçi varlığımızı korumaya devam edelim, Anna. Ders 12. Doğrudan rezervasyon yaptırmalı mıyım yoksa ev sahibiyle iletişime Hey geçmeli miyim? Anna. Bu kiralık tatil yerlerini duymuştum. Doğrudan rezervasyon yapmalı mıyım yoksa ev sahibiyle iletişime geçmeli miyim? Merhaba John. Bu değişir. Doğrudan rezervasyon yapmak rahat ve güvenli olabilir. Bu mantıklı. Ancak ev sahibiyle iletişime geçmek bize daha fazla bilgi verebilir. Doğru. Ek ayrıntılar sağlayabilir veya sahip olduğumuz soruları cevaplayabilirler. Konaklamamız sırasında herhangi bir sürpriz istemiyorum. Belki ev sahibiyle iletişime geçmek daha iyidir. Herhangi bir şüphe veya özel isteği önceden netleştirmek her zaman iyidir. Ayrıca, ev sahibinin duyarlılığı ve yardımseverliği hakkında bir fikir edinebiliriz. Sorunsuz ve keyifli bir deneyim için bu önemlidir. Ev sahibine ulaşıp nasıl gideceğini göreceğim. Mükemmel. İhtiyacımız olan tüm bilgilere sahip olduğumuzdan emin olalım. Mükemmel kiralık tatil yerini ve stressiz bir konaklama bulmaktan dolayı tebrikler. Teşekkürler, John. Unutulmaz ve sorunsuz bir kaçamak için. Konaklamamızı güvence altına alalım Anna. Macera bizi bekliyor. Ders 13. Geç geceler zor olabilir. Hey Anna. Geç geceler zor olabilir, değil mi? Aha, ben de. Merhaba John. Kesinlikle, bazen bir mücadele olabilirler.
Sanki zaman yavaşlıyor ve uyanık kalmak bir meydan okuma gibi geliyor. Ne demek istediğini biliyorum. Gözlerimizi açık tutma mücadelesi gerçektir. Gece geç saatlerde atıştırmalıklar için istek de cazip olabilir, sence de değil mi? Oh, kesinlikle. Buzdolabına baskın yapma dürtüsüne direnmek zor. Gece geç saatlerde yapılan filmler veya TV şovları iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Eğlencelidirler ama yatmayı daha da zorlaştırıyorlar. Ve ertesi sabah uykusuzluk ve uykusuzlukla karşılaşıyor. Sanki ağır çekimde kafeinle çalışmaya çalışıyormuşuz gibi. Aha, aynen öyle. Ama hey, hayatta kalacağız ve daha sonra güleriz, değil mi? Kesinlikle. Geç geceler zor olabilir ama aynı zamanda komik hikayeler yaratırlar. Gece geç saatlerde hayatta kalmak ve uykusuz kalan anları kucaklamak için tezahürat. Teşekkürler, John. İşte geç saatlere kadar ayakta kalmanın komik maceraları. Bu geç geceleri mizah anlayışla ele alalım, Anna. Ders 14. Ulaşım seçeneklerimiz hakkında konuşmak istedim. Hey Anna. Sorun değil, hazırlıklı olmak her zaman daha iyidir. Tartışmak istediğin başka bir şey var mı? Merhaba John. Aslında, evet. Ulaşım seçeneklerimizden bahsetmek istedim. İyi fikir. Daha fazla esneklik için araba kiralamaya ne dersiniz? Bu işe yarayabilir. Peki ya toplu taşıma? Aynı zamanda uygun olabilir. Doğru, otobüs veya tren kullanmak bizi park etme zahmetinden kurtarabilir. Ayrıca ulaşımın maliyetini ve kullanılabilirliğini de dikkate almalıyız. Kabul ettim. Her seçeneğin artılarını ve eksilerini tartmamız gerekecek. Belki her ikisinin bir kombinasyonu en iyi yaklaşım olabilir. Bu bir olasılık. Günlük planlarımıza göre karıştırıp eşleştirebiliriz. Beklenmedik durumlar durumunda alternatiflere ve yedekleme planlarına sahip olmak iyidir. Kesinlikle. Ulaşım söz konusu olduğunda esneklik anahtardır. Pekala, karar vermeden önce seçeneklerimizi araştıralım ve karşılaştıralım. Bir plana benziyor. Etrafta dolaşmanın en iyi yolunu bulacağız, Anna. Gidelim, John. Ulaşım maceramız sizi bekliyor. Ders 15. Çok fazla bilgi aşırı yüklenmesi. Hey Anna. Son zamanlarda medya beni strese sokuyor. Çok fazla bilgi aşırı yükleniyor. Merhaba John. Ne demek istediğini anlıyorum. Bazen bunaltıcı olabilir. Sürekli bir haber ve güncelleme akışı varmış gibi geliyor. Doğru, olan her şeye ayak uydurmak zor. Ve ne kadar çok okursam, o kadar endişeli olurum. Anlıyorum. Mola vermek ve bağlantıyı kesmek önemlidir. Bilgili kalmak ve zihinsel sağlığımı korumak arasında bir denge bulmam gerekiyor. Kesinlikle. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında öz bakıma öncelik vermek çok önemlidir. Belki medya tüketimimi sınırlamalı ve daha olumlu şeylere odaklanmalıyım. Bu iyi bir fikir. Kendinizi canlandırıcı içerikle çevrelemek bir fark yaratabilir. Bir denge bulmaya çalışacağım ve medyanın beni bunaltmasına izin vermeyeceğim. Unutmayın, ne tüketmeyi seçtiğiniz üzerinde kontrolünüz var. Teşekkürler Anna. Medya kaosunun ortasında barış bulmanın tezahürü. Teşekkürler, John. İşte daha sakin ve daha mutlu bir ruh hali için. Medya fırtınasında huzur duygusuyla gezinelim, Anna. Ders 16.
becerilerinizi sergilemek önemlidir. Hey Anna, görüşme sırasında becerilerinizi sergilemek önemlidir. Merhaba John. Kesinlikle, parlama ve etkileme şansınız. Deneyimlerimi ve başarılarımı vurgulamanın güçlü bir izlenim bırakacağını düşünüyorum. Bu harika bir yaklaşım. Bir röportaj sırasında güven anahtardır. Becerilerimi nasıl uyguladığıma dair belirli örnekler verdiğimden emin olacağım. Bu akıllı bir strateji. Yeteneklerinizi etkili bir şekilde gösterir. Ayrıca rol için coşkumu ve tutkumu göstermek istiyorum. Kesinlikle. İşverenler gerçekten heyecanlı adayları takdir ediyor. Görüşmeciye de sormak için bazı düşünceli sorular hazırlayacağım. Bu iyi bir fikir. İlginizi ve katılımınızı gösterir. Kalıcı bir izlenim bırakmak ve rekabetten sıyrılmak istiyorum. Doğru hazırlık ve becerilerinizi sergileyerek harika iş çıkaracaksınız. Teşekkürler Anna. Başarılı bir röportaj ve işe girmek için tebrikler. Teşekkürler, John. İşte röportaj sırasında parlak bir şekilde parlayan becerileriniz. Hadi o röportajı hazırlayalım ve sallayalım, Anna. Ders 17. Tropikal bir cenneti ziyaret etmeyi düşünüyordum. Hey Anna. Evet, tropikal bir cenneti ziyaret etmeyi düşünüyordum. Merhaba John. Kulağa harika geliyor. Tropikal destinasyonlar çok güzel. Palmiye ağaçlarını, berrak suları ve beyaz kumlu plajları zaten hayal edebiliyorum. Bir kartpostala ya da bir rüyaya adım atmak gibi. Sıcak güneşi cildimde hissetmek ve turkuaz denizde yüzmek istiyorum. Tropikal hisler ve yemyeşil yeşillikler bir dinginlik hissi yaratır. Ve lezzetli tropikal meyvelerin ve ferahlatıcı kokteyllerin tadını çıkarın. Canlı renklerden tropikal kokulara kadar duyular için bir şölen. Kesinlikle güneş kremi ve güneş gözlüklerimi almam gerekecek. Korunmak için mayolarınızı ve şapkanızı unutmayın. Tropikal bir cennetin büyüsünü deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir macera olacak, John. Birlikte tropikal bir cenneti keşfetmeye selamlar, Anna. Teşekkürler, John. İşte ömür boyu süren tropikal anılar yaratmak için. Tropik bir cennete kaçışımızı planlayalım, Anna. Ders 18. Tüm cazibe merkezlerine yakın olmak istiyorum. Hey, Anna. Evet, bu harika olurdu. Tüm cazibe merkezlerine yakın olmak istiyorum. Merhaba John. Turistik yerlerin yakınında olmak onu kolaylaştırır ve zaman kazandırır. Her şeyi keşfetmek ve deneyimlemek için zamanımızı en üst düzeye çıkarabiliriz. Kesinlikle. Uzun yolculuklar veya ulaşım sorunları hakkında endişelenmemize gerek kalmayacak. Kendimizi yerel kültüre ve havaya sokmak daha kolay olacak. Simge yapıları, müzeleri ve popüler yerleri kolayca ziyaret edebiliriz. Ve yakınlarda yemek ve eğlence için birçok seçeneğimiz olacak. Aksiyonun kalbinde olmak ve enerjiyi hissetmek heyecan verici. Ayrıca, görülmesi gereken veya yapılması gereken etkinlikleri kaçırmayacağız. Spontane olabilir ve maceramızdan en iyi şekilde yararlanabiliriz. Bizi aksiyonun tam merkezine koyan konaklama bulalım, Anna. Bir plan gibi geliyor, John. İşte tüm heyecana yakın olmak. Gelin cazibe merkezlerinin kalbine dalalım, Anna. Ders 19. Yağmura yakalanmak asla eğlenceli değildir.
Hey Anna, iyi fikir. Islanmayı göze alamıyorum. Merhaba John. Kesinlikle, yağmura yakalanmak asla eğlenceli değildir. Saçı ve genel görünümü mahvediyor, değil mi? Oh, akıl alabiliyorum. Islak ve kıvırcık bir saç stilinden daha kötü bir şey yok. Vücudunuza yapışan ıslak ayakkabıları ve kıyafetleri unutmayın. UGH, rahatsız edici ve seni soğuk ve nemli hissettiriyor. Ayrıca, kuru kalmak ve sağanak yağmurda barınak bulmak zordur. Özellikle evden uzaktaysanız veya şemsiyesi yoksa. Şemsiye aksaklıklarından payımı aldım, ters dönme ya da uçup gitti. Rüzgar ve yağmurla şemsiyeyle savaşmaya çalışan bir komedi şovu gibi. Aha, gerçekten. Hazırlıklı olmalıyız ve hava tahminlerini kontrol etmeliyiz. Bu şekilde beklenmedik yağmurlarından kaçınabilir ve buna göre plan yapabiliriz. Kuru kalalım ve saç stillerimizi sağlam tutalım, Anna. Kesinlikle, John. İşte yağmur damlalarından kaçmak ve şık kalmak için. Haydi yağmur damlaları arasında dans edelim Anna, gerçekten ıslanmadan. Ders 20. Hafta sonu kaçamağı planlamayı düşünüyordum. Hey Anna. Bir hafta sonu kaçamağı planlamayı düşünüyordum. İlgilenir miydin? Merhaba John. Kesinlikle. Hafta sonu kaçamağı fikrini seviyorum. Rahatlamak ve şarj etmek için mükemmel bir fırsat olacak. Günlük rutinden bir mola verebilir ve yeni bir yer keşfedebilirim. Şehirden kaçabilir ve birlikte farklı bir yer keşfedebiliriz. Kulağa heyecan verici geliyor. Aklınızda belirli bir hedef var mı? Belki dağlarda rahat bir kabin veya sahil kenarında bir inziva yeri. Her iki seçenek de kulağa harika geliyor. Bir maceraya hazırım. Yürüyüşe çıkabilir, piknik yapabilir veya huzurlu ortamın tadını çıkarabiliriz. Ve lezzetli yerel yemeklerle kendinizi şımartın ve yeni aktiviteler deneyin. Eğlenceli ve unutulmaz anlarla dolu mini bir tatil olacak. Beni de hesaba katın, John. Harika bir hafta sonu kaçamağı planlayalım. Harika, Anna. Macera ve rahatlama dolu bir hafta sonu için hazır olun. Sıradanlıktan kaçalım ve inanılmaz anılar yaratalım John. Ders 21. A etkinliklerini denediniz mi? Hey Anna. Etkinliklerini denediniz mi? Merhaba John. Evet, geçmişte birkaç A etkinliğine katıldım. Profesyonel bağlantılarınızı genişletmede onları yararlı buldunuz mu? Kesinlikle. A etkinlikleri, yeni insanlarla tanışmak için harika fırsatlar sunar. Bunu bilmek güzel. Bazılarına kendim katılmayı düşünüyordum. Denemeye değer. Kiminle tanışabileceğinizi ve hangi fırsatların ortaya çıkabileceğini asla bilemezsiniz. Etkinliklerinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair herhangi bir ipucu var mı? Ulaşılabilir olun, konuşmalara katılın ve dikkatle dinleyin. Kartvizitlerimin de hazır olduğundan emin olacağım. Bu akıllıca bir hareket. İletişim bilgilerini kolayca alışverişinde bulunmanın bir yoludur. Umarım garip bir şekilde bir köşede tek başıma durmam. Endişelenme, ilk başta biraz korkutucu olabilir. Ama herkes aynı nedenden dolayı orada. Konfor alanımdan çıkıp bir şans vereceğim. Ruh bu, John. A macerasını kucaklayın. Profesyonel ağımızı genişletmek ve yeni kapılar açmak için, Anna. Teşekkürler,
John. A dünyasında güven ve çekicilikle gezinelim. Bizi yeni zirvelere taşıyabilecek bağlantılar kuralım, Anna. Ders 22. Herhangi bir sembolik anlam öğrendiniz mi? Hey Anna. Çarpıcı. Bunu duymak harika. Herhangi bir sembolik anlam öğrendiniz mi? Merhaba John. Evet, kelebeklerin genellikle dönüşüm ve değişimin sembolleri olarak görüldüğünü keşfettim. Bu büyüleyici. Yani, bir kelebek görmek birinin hayatında olumlu bir değişimi temsil edebilir mi? Kesinlikle. Kişisel gelişimin ve yeni başlangıçlar potansiyelinin bir işareti olabilir. Vay canına, doğanın mesaj göndermenin kendine özgü bir yolu var, değil mi? Kesinlikle. Birçok kültür ve inanç sembolizmi farklı hayvanlar ve doğal unsurlarla ilişkilendirir. Karşılaştığınız başka sembolik anlamlar var mı? Evet, örneğin, lotus çiçeği genellikle saflık ve aydınlanma sembolü olarak kabul edilir. Bu çok güzel. Doğanın bu kadar derin anlamlara nasıl ilham verebilmesi şaşırtıcı. Gerçekten öyle. Sembolizmi keşfetmek, doğal dünyaya başka bir takdir katmanı ekler. Çevremdeki bu sembolik unsurlara kesinlikle dikkat edeceğim. Bu harika bir fikir. Günlük deneyimleri daha anlamlı hale getirebilir. Gizli sembolizmi keşfetmek ve olumlu değişimi kucaklamak için işte, Anna. Teşekkürler, John. Çevremizdeki dünyada güzelliği ve anlam bulalım. Doğanın yolumuza gönderdiği mesajları çözelim, Anna. Ders 23. Yürüyüşe çıkmayı ve açık havada eğlenmeyi düşünüyordum. Hey Anna. Nasılsın? İyi gidiyorum. Merhaba John. Oldukça iyiyim, teşekkürler. Peki ya sen? Ben de iyiyim, sorduğun için teşekkürler. Hey, hafta sonu için planın var mı? Pek değil, sadece sakin ol. Peki ya sen? Yürüyüşe çıkmayı ve açık havada eğlenmeyi düşünüyordum. Kulağa harika geliyor. Temiz hava ve doğa çok gençleştirici olabilir. Kesinlikle. Gevşemek ve biraz egzersiz yapmak için harika bir yol. Aklınızda belirli bir yürüyüş parkuru var mı? Evet, yakındaki dağlarda keşfetmek istediğim güzel bir patika var. Mükemmel bir macera gibi geliyor. Beni de sayın. Müthiş. Doğanın güzelliği ile çevrili harika zaman geçireceğiz. Bekleyemem. Hadi unutulmaz bir hafta sonu yapalım, John. Yürüyüş botlarımızı bağlayalım ve patikalara çıkalım, Anna. Ders 24. Buna kentsel stil denir. Hey Anna. Gerçekten mi? Adı ne? Merhaba John. Buna urban style deniyor. Eşsiz ve modaya uygun bir moda anlayışına sahipler. Oh, bunu duymuştum. Onu diğer stillerden farklı kılan nedir? Kentsel stil, gündelik ve sokak giyim öğelerini şık bir şekilde birleştirmekle ilgilidir. Yani konfor ve modanın bir karışımı mı? Kesinlikle. Genellikle spor ayakkabılar, grafik tişörtler, yırtık kot pantolonlar ve ifade aksesuarları içerir. Kulağa hoş geliyor. Bunu deneyebilir ve gardırobumu değiştirebilirim. Yapmalısın. Denemek için eğlenceli ve çok yönlü bir stil.
Ünlü kentsel stil etkileyicileri veya markaları var mı? Kesinlikle. Sosyal medyada kentsel modayı sergileyen birçok influencer var. Nike, Adidas ve Supreme gibi markalar da popülerdir. Onları kontrol etmem ve biraz ilham almam gerekecek. En son kentsel stil trendleriyle güncel kalmanın harika bir yolu. Paylaşım için teşekkürler Anna. Kentsel moda dünyasını keşfetmekten heyecan duyuyorum. Hoş geldin, John. Dolaplarımıza biraz kentsel hava katalım. Kentsel tarzı güvenle sağlayalım, Anna. Ders 25. Bir plaj gezisi kulağa harika geliyor. Hey Anna. Daha önce hiç gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Merhaba John. Bir plaj gezisi kulağa harika geliyor. Hadi birlikte planlayalım. Güneşi emebilir, ayak parmaklarımızın arasındaki kumu hissedebilir ve okyanusta yüzebiliriz. Kesinlikle. Rahatlama ve eğlence dolu mükemmel bir kaçamak olacak. Aklınızda özel bir plaj var mı? Berrak suları ve palmiye ağaçları ile tropikal bir cennete ne dersiniz? Bu bir rüya gibi geliyor. Çarpıcı manzaraları şimdiden hayal edebiliyorum. Kum kaleleri inşa edebilir, plaj voleybolu oynayabilir ve lezzetli deniz ürünlerinin tadını çıkarabiliriz. Üstünde küçük şemsiyeler bulunan serinletici içecekleri de unutmayın. Buna selamlar. Nihai plaj tatili deneyimi. Maksimum konfor için güneş kremi ve plaj havlusu getirdiğinizden emin olalım. İyi fikir. Güneşte yanmak veya kıyıda uzanmayı kaçırmak istemiyoruz. Okyanus esintisini hissetmek ve dalgaların çöktüğünü dinlemek için sabırsızlanıyorum. Ben de, John. Unutulmaz bir plaj macerasına hazır olun. Rahatlama okyanusuna dalalım ve güzel plaj anıları yaratalım Anna. Ders 26. Acıktın mı? Hey Anna, acıktın mı? Merhaba John. Evet, lütfen. İyi bir yemeğe dayanamıyorum. Şehirdeki yeni İtalyan restoranını denemeye ne dersiniz? Kulağa lezzetli geliyor. Biraz makarna alma havasındayım. Harika. Bu gece bizim için bir rezervasyon yapacağım. Mükemmel. Akşama yemeği planları o zaman çözülür. Lazanyanın peynirli güzelliğini şimdiden tadabiliyorum. Ve köfteli klasik bir spagetti yemeği için can atıyorum. Tatlı olarak sarımsaklı ekmek ve tiramisu'yu unutamayız. Sadece düşündüğümde ağzım sulanıyor. Aç gidelim ve tatmin olmuş tat tomurcuklarıyla gidelim. Kesinlikle. Hatırlanması gereken bir şölen olacak. İtalyan mutfağının lezzetleriyle dolu bir geceye hazır olun, Anna. Bekleyemem John. Birlikte nefis bir akşam yemeğinin tadını çıkaralım. Afiyet olsun, Anna. Yemek macerası başlasın. Ders 27. Bugün biraz taze sebze aldım. Hey Anna. Bugün taze sebze aldım. Harika. Bu malzemelerle kızartmaya ne dersin? Merhaba John. Bir plana benziyor. Kızartma her zaman lezzetli ve hızlı bir yemektir. Dolmalık biber, brokoli, havuç ve mantarım var. Başka ne eklemeliyiz? Protein için biraz dilimlenmiş tavuk veya tofu atalım. İyi fikir. Ve soya sosu, sarımsak ve zencefil ile baharatlayabiliriz.
Bu ona hoş bir lezzet verecek. Çıtır çıtır için bir tutum susamını da ekleyebiliriz. Bu hoşuma gidiyor. Biraz susamla kızartın. Yanında servis etmek için pişmiş pirinci unutma. Tabii ki. Bir kabarık pirinç yatağı olmadan kızartma işlemi tamamlanmaz. Renkli ve lezzetli bir yemek olacak. Ve en iyi kısmı. İsteğimize göre özelleştirebiliriz. Bu doğru. Baharat seviyesini ayarlayabilir ve en sevdiğimiz sebzeleri ekleyebiliriz. Mutfak becerilerimizi hayata geçirelim ve lezzetli bir kızartma yapalım Anna. Ben hazırım John. Mutfakta lezzetli bir sihir yaratalım. O wokları hazırla, Anna. Kızartma fantezisi zamanı geldi. Ders 28. Bahçenizde büyümeye esas olarak neye odaklanıyorsunuz? Hey Anna! Bahçenizde büyümeye esas olarak neye odaklanıyorsunuz? Merhaba John. Esas olarak domates, salatalık ve marul gibi sebzeler yetiştirmeye odaklanıyorum. Bu harika. Taze evde yetiştirilen sebzelerin tadı harika olmalı. Kesinlikle yapıyorlar. Kendi yemeğinizi yetiştirmenin tatmin edici bir yanı var. Hayal edebiliyorum. Başarılı sebze bahçeciliği için herhangi bir ipucunuz var mı? Yeterli güneş ışığı sağladığınızdan, düzenli olarak suladığınızdan ve toprağı gübrelediğinizden emin olun. Bunu aklımda tutacağım. Her zaman bahçecilikte elimi denemek istemişimdir. Denemeye değer. Çabalarınızın ödüllerine hayran kalacaksınız. Evde yetiştirilen domates ve marul ile lezzetli bir salata yapmayı hayal edebiliyorum. İşin güzelliği bu. Emeğinizin meyvelerinin tadını lezzetli bir şekilde çıkarırsınız. Küçük bir sebze yamasıyla başlayacağım ve nasıl gideceğini göreceğim. Bu başlamak için iyi bir yol. Küçük başlayın ve deneyim kazandıkça genişletin. Tavsiye için teşekkürler Anna. Bahçecilik yolculuğuma çıkmaktan heyecan duyuyorum. Hoş geldin, John. Mutlu bahçecilikler ve sebzeleriniz gelişsin. İşte kendi taze ve lezzetli ürünlerimizi yetiştirmek için Anna. Ders 29. Bugün hava çok güzel. Hey Anna! Bugün hava çok güzel, değil mi? Merhaba John. Evet, dışarısı çok güzel. Dışarıda bir gün için mükemmel. Yakındaki parkta yürüyüşe çıkmayı düşünüyordum. Katılmak ister misin? Kulağa harika geliyor John. Sana katılmayı çok isterim. Temiz havada doğayı keşfederek eğlenceli bir gün olacak. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Dışarıda olmak çok ferahlatıcı. Doğal manzaraların tadını çıkarabilir, kuşları dinleyebilir ve belki piknik yapabiliriz. Piknik için beni de sayın. Biraz sandviç ve atıştırmalık getireyim. Müthiş. Bir frisbee getiririm ki biz de oyun oynayabiliriz. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Bunu dört gözle bekliyorum. Kahkaha, iyi arkadaşlık ve doğanın güzelliği ile dolu bir gün olacak. Günü geçirmek için daha iyi bir yol isteyemezdim. Yürüyüş ayakkabılarımızı giyelim ve bu güzel günden en iyi şekilde yararlanalım Anna. Kesinlikle, John. Dışarıyı kucaklayalım ve birlikte harika anılar yaratalım. Harika bir macera ve eğlence günü için, Anna. Ders 30. Şehirleri keşfetmek istiyorum. Hey Anna. Yaklaşan seyahatimizi düşünüyordum. Orada ne yapmak istiyorsun? Merhaba John.
Şehirleri keşfetmek, yerel mutfağı denemek ve tarihi yerleri ziyaret etmek istiyorum. Bu harika bir plan gibi geliyor. Kendimizi yerel kültüre sokmaktan heyecan duyuyorum. Ben de. Sokaklarda dolaşabilir, gizli mücevherleri keşfedebilir ve yeni tatlar deneyebiliriz. Şehrin sunduğu lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle meşhur sokak yemeklerini denemeli ve yerel pazarları ziyaret etmeliyiz. Kesinlikle. Yemek sahnesini keşfetmek, yeni bir yeri deneyimlemenin en iyi yollarından biridir. Ve tarihi yerleri unutmayalım. Şehrin geçmişini öğrenmek büyüleyici olacak. Katılıyorum. Antik kalıntılarda yürümek veya müzeleri ziyaret etmek tarih boyunca bir yolculuk olacaktır. Güzel anılar yakalayacağız ve yol boyunca çok şey öğreneceğiz. Harika yemekler, zengin tarih ve harika deneyimlerle dolu bir macera olacak. Seninle bu yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum John. Unutulmaz bir yolculuğa hazır ol, Anna. Her andan en iyi şekilde yararlanalım. Ders 31. Rutinimde bazı olumlu değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Hey Anna, rutinimde bazı olumlu değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Bunu duymak ister misin? Merhaba John. Elbette, neler yaptığını duymak isterim. İlk önce erken uyanmaya ve sabah koşuya çıkmaya başladım. Gerçekten. Bu harika, John. Düzenli egzersiz sağlığınız için harikalar yaratabilir. Kesinlikle. Kendimi daha enerjik ve günü halletmeye hazır hissediyorum. Basit bir sabah koşusunun günün geri kalanı için nasıl olumlu bir ton oluşturabileceği şaşırtıcı. Ayrıca koşudan sonra bazı germe egzersizleri yapmaya başladım. Germe esnekliği artırmaya yardımcı olur ve kas gerginliğini önler. İyi çağrı. Artı, zihnimi temizlemenin ve güne yeni bir bakış açısıyla başlamanın harika bir yolu. Bu doğru. Egzersizin stresi azaltmak ve ruh halini artırmak gibi zihinsel faydaları da vardır. Kesinlikle. Genel refahımda olumlu bir değişim fark ettim. Bunu duyduğuma sevindim John. İyi çalışmaya devam edin. Teşekkürler Anna. Bu yeni rutine bağlı kalmaya ve olumlu değişiklikler yapmaya devam etmeye kararlıyım. Bunu hallettin, John. Yolun her adımında sizi tezahürat ediyorum. Daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam tarzı için, Anna. Ders 32. Yeni ürünümüzü tanıtmak için bir fikrim vardı. Hey Anna. Yeni ürünümüzü tanıtmak için bir fikrim vardı. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Kulağımı dinliyorum. Fikrinizi benimle paylaşın. Ürünümüzü tanıtmak için sosyal medya etkileyicilerini kullanmayı düşünüyordum. Bu harika bir fikir, John. Etkileyiciler geniş bir erişime sahiptir ve belirli demografiye ulaşmamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Etkileyicilerle işbirliği yaparak takipçilerine ulaşabilir ve ideal kitlemizi hedefleyebiliriz. Bu akıllı bir strateji. Etkileyiciler takipçileriyle güven oluşturarak tavsiyelerini daha etkili hale getirdiler. Ayrıca markamıza özgünlük ve ilişkilendirilebilirlik katar. Katılıyorum. İnsanların takip ettikleri ve hayran oldukları birinden gelen bir tavsiyeye güvenme olasılıkları daha yüksektir. Ve çeşitli demografik ve ilgi alanlarını kapsayacak şekilde farklı influencer türlerinden yararlanabiliriz. Bu şekilde
Mesajımızı ve ürün tanıtımımızı belirli gruplara uyarlayabiliriz. Bu bir kazan-kazan durumu. Etkileyiciler izleyicilerinin ilgisini çeker ve ürünümüz için tanıtım sağlarız. Yine de influencerların marka değerlerimizle ve hedef pazarımızla uyumlu olmasını sağlamalıyız. Kesinlikle. Ürünümüzde gerçekten rezonansa giren etkileyiciler bulmak önemlidir. Araştırmaya ve potansiyel etkileyicilere ulaşmaya başlayalım John. Bazı bağlantılar kurmanın zamanı geldi. Katılıyorum, Anna. İnfluencerların gücüyle ürünümüzün yeni zirvelere ulaştığını görmeye hazır olun. Etkili tanıtım ve başarılı işbirlikleri için John. Ders 33. Dinlendirici bir tatil için can atıyordum. Hey Anna! Dinlendirici bir tatil için can atıyordum. Bir varış noktası için herhangi bir fikir var mı? Merhaba John. Hawaii'ye ne dersin? Sakin plajları ve rahat havası ile tanınır. Kulağa gerçekten rahatlatıcı geliyor. Hawaii, doğal güzelliği ve tropikal cenneti ile ünlüdür. Güneşi içinize çekebilir, berrak sularda yüzebilir ve çarpıcı gün batımlarının tadını çıkarabiliriz. Ve lezzetli Hawaii mutfağını unutmayalım. Zaten poke kaselerinin ve taze ananasın tadına bakabiliyorum. Kesinlikle. Yerel lezzetlerin tadını çıkarabilir ve bazı geleneksel yemekleri deneyebiliriz. Ayrıca yemyeşil yağmur ormanlarını keşfedebilir, nefes kesici şelalelere yürüyüş yapabilir ve hatta şnorkelle yüzebilir. Hawaii, bizi eğlendirecek ve doğa ile temas halinde tutacak bir dizi açık hava etkinliği sunar. Sahilde uzandığımızı, serinletici tropikal içecekleri yudumlarken ve tüm endişelerimizi unuttuğumuzu hayal edebiliyorum. Günlük yaşamın koşuşturmacasından uzakta gençleştirici bir kaçamak olacak. Heyecanlıyım Anna. Hawaii gezimizi planlayalım ve gerçekten dinlendirici bir tatile hazırlanalım. Beni de hesaba katın, John. Mayonuzu toplayın ve ada mutluluğuna hazırlanın. İşte kumsallara, yumuşak dalgalara ve nihai rahatlamaya, Anna. Ders 34. Haber akışımda gezinmek için çok zaman harcıyorum. Hey Anna! Kendimle ilgili bir şey fark ettim. Haber akışımda gezinmek için çok zaman harcıyorum. Merhaba John. Ne demek istediğini anlıyorum. Bazen kendimi aynı şeyi yaparken buluyorum. Ne oldu? Sırada beklemek veya reklamlar sırasında yapacak başka bir şeyim olmadığında kendimi haber akışımda gezinirken bile yakalıyorum. Oh, anlıyorum. Kesinti anlarında bile sizin için bir refleks haline gelmiş gibi görünüyor. Kesinlikle. Sanki parmaklarım ben düşünmeden otomatik olarak sosyal medya uygulamalarına gidiyor gibi. Bu dijital çağda yaygın bir alışkanlık. Sürekli bilgi ve güncellemelerle bombalanıyoruz. Biliyorum ama bunun yüzünden başka şeyleri kaçırıyormuşum gibi hissediyorum. Bu anlaşılabilir bir durum. Bir denge bulmak ve sosyal medyanın tüm zamanımızı tüketmesine izin vermemek önemlidir. Haklısın Anna. Bu alışkanlığı kırmak ve gerçek dünyada daha fazla yer almak istiyorum. Bir yaklaşım, akılsız kaydırma yerine sosyal medyayı kontrol etmek için belirli zamanlar ayarlamak olabilir. Bu iyi bir fikir. Sosyal medyaya gün boyunca belirli molalar ayırabilirim, boş zamanımı dikte etmesine izin vermek yerine. Ve diğer anları okumak, hobiler veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek gibi zevk aldığınız etkinliklerle doldurun. Bu hoşuma gidiyor.
Zamanımı geri kazanmanın ve benim için gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanın zamanı geldi. Bunu hallettin, John. Unutmayın, küçük adımlar büyük değişikliklere yol açabilir. Her şey doğru dengeyi bulmakla ilgili. Teşvik ettiğin için teşekkürler Anna. İşte parşömen alışkanlığını kırmak ve daha tatmin edici bir hayatı kucaklamak için. Ders 35. Sanırım biraz desteğe ihtiyacım var. Hey Anna, son zamanlarda biraz bunalmış hissediyorum. Sanırım biraz desteğe ihtiyacım var. Merhaba John. Bunu tanıman harika. Yardım istemek bir güç işaretidir. Haklısın Anna. İşler tek başına başa çıkamayacak kadar fazla hissettiğinde ulaşmak önemlidir. Kesinlikle. Güvenecek birine sahip olmak bir dünya fark yaratabilir. Yakın bir arkadaşla veya aile üyesiyle konuşmamın gerçekten daha iyi hissetmemi sağlayacağını düşünüyorum. Ruh bu, John. Düşüncelerinizi ve duygularınızı paylaşmak rahatlık ve perspektif sağlayabilir. Hayatın zorluklarıyla yüzleşmekte yalnız olmadığımı bilmek rahatlatıcı. Hepimizin zaman zaman desteğe ihtiyacı var. İnsan olmanın doğal bir parçası. Haklısın Anna. Eminim biraz yardımla bu zorlu aşamada gezinebileceğim. Kendinizi şefkatli ve anlayışlı insanlarla çevrelemek, ihtiyacınız olan gücü ve cesareti sağlayabilir. Bana hatırlattığın için teşekkürler Anna. Ulaşmanın ve başkalarının benim için orada olmasına izin vermenin zamanı geldi. Hoş geldin, John. Unutmayın, ağırlığı kendi başınıza taşımak zorunda değilsiniz. Biraz yardımla daha iyi hissedeceksin. İşte destek aramak ve bağlantının gücünü kucaklamak için. Ders 36. Patronunuzla bunun hakkında konuştunuz mu? Hey Anna, işinizle ilgili bazı endişelerden bahsetmiştiniz. Patronunuzla bunun hakkında konuştunuz mu? Merhaba John. Henüz değil. Onlarla konuşmakta tereddüt ettim. Endişelerinizi iletmek önemlidir. Yardım edebilirler veya rehberlik edebilirler. Biliyorum ama korkarım endişelerimi anlamayacaklar ya da ciddiye almayacaklar. Endişenizi anlıyorum ama denemeye değer. Açık iletişim olumlu değişikliklere yol açabilir. Haklısın John. Düşüncelerimi toplamalı ve bunu patronumla tartışmak için doğru zamanı bulmalıyım. Söylemek istediğinizi hazırlayın ve endişelerinizi saygıyla ifade edin. Cevaplarıyla sizi şaşırtabilirler. Elimden geleni yapacağım. Bir adım atmanın ve sorunu doğrudan ele almanın zamanı geldi. Ruh bu, Anna. Korkunun sizi bir çözüm bulmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Teşvik ettiğin için teşekkürler John. Cesaretimi toplayacağım ve bu konuşmayı yapacağım. Bunu hallettin, Anna. İşte etkili iletişim ve olumlu bir sonuç. Bunun için tebrikler John. Desteğiniz için minnettarım. Ders 37. Çikolatalı kurabiye için yeni bir tarif deniyorum. Hey Anna. Çikolatalı kurabiye için yeni bir tarif deniyorum. Süreci biliyor musunuz? Merhaba John. Elbette, sana yardım edebilirim. İlk olarak, tüm malzemeleri toplamanız gerekecek. Anladım. Şeker, tereyağı ve çikolata parçaları var. Sırada ne var? Ardından, tereyağı ve şekeri hafif ve kabarık olana kadar krema haline getireceksiniz. Tereyağı ve şekeri krema haline getirin. Kontrol et. Sonra ne?
Bundan sonra yumurtaları birer birer ekleyip iyice karıştıracaksınız. Yumurtaları birer birer ekleyin. Anladım. Ve bir sonraki adım nedir? Ardından un, kabartma tozu ve tuz gibi kuru malzemeleri yavaş yavaş ekleyeceksiniz. Yavaş yavaş kuru malzemeleri ekleyin. Yakaladım. Ne kadar süre pişiririm? Kurabiyeleri 350 derece F'de, 175 derece C, yaklaşık 10-12 dakika veya kenarları altın kahverengi olana kadar pişirin. 350 F'de 10-12 dakika pişirme süresini aldım. Ve sonra, Pişirildikten sonra, tamamen soğumaları için bir tel rafa aktarmadan önce fırın tepsisinde birkaç dakika soğumaya bırakın. onları fırın tepsisinde soğutun, ardından bir tel rafa aktarın. Anlaşıldı. Rehberlik için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Ev yapımı çikolatalı kurabiyelerinizin tadını çıkarın. Lezzetli olacaklar. Onları tatmak için sabırsızlanıyorum. İşte pişirme başarısı ve tatlı tutkumuzu tatmin etmek için. Ders 38. Piknik yapmayı planlamaya ne dersin? Hey Anna, bugün hava çok güzel. Piknik yapmaya ne dersin? Merhaba John. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Piknikleri severim. Mükemmel. Keyifli bir açık hava yemeği için sandviçler, meyveler ve içecekler hazırlayabiliriz. Oturup güneşin tadını çıkarmamız için rahat bir battaniye getireceğim. Ve biraz eğlence ve oyunlar için bazı atıştırmalıkları ve hatta belki bir frisbee bile unutamayız. Doğa ve iyi arkadaşlıkla çevrili dinlendirici ve keyifli bir gün olacak. Parkta güzel manzaralı pitoresk bir yer bulabiliriz. Kulağa hoş geliyor. Pikniğimizin tadını çıkarırken doğanın güzelliğini yaşayabiliriz. Artı yetişebilir, hikayeler paylaşabilir ve birlikte kaliteli zaman geçirebiliriz. Gevşemek ve bu güzel günden en iyi şekilde yararlanmak için mükemmel bir yol. Bunu dört gözle bekliyorum Anna. Unutulmaz piknik anıları yapalım. Katılıyorum John. Kahkaha, iyi yemek ve harika bir arkadaşlıkla dolu harika bir piknik. Ders 39. Daha sonra bir film izlemek ister misin? Hey Anna, bir ara sonra film izlemek ister misin? Merhaba John. Elbette, çok isterim. Hangi filmi düşünüyorsun? Harika eleştiriler alan yeni bir aksiyon komedi filmi olduğunu duydum. Heyecan verici geliyor. Biraz kahkaha ve heyecan verici anlar için hazırım. Harika. Gösteri saatlerini kontrol edelim ve ikimiz için de uygun bir zamana karar verelim. Akşamları müsaitim. Peki ya sen? Akşamlar benim için de işe yarıyor. Saat 7:00 şovunu hedefleyelim. Mükemmel. Tiyatroda mı yoksa yakınlarda mı buluşalım? Tiyatroda buluşalım. Biraz patlamış mısır alıp birlikte iyi koltuklar bulabiliriz. Bir plan gibi geliyor. Bunu dört gözle bekliyorum. Ben de Anna. Eğlenceli bir film gecesi olacak. Orada görüşürüz. Görüşürüz John. Biraz eğlence ve patlamış mısır için hazır olun. Ders 40. Son zamanlarda uzaktan çalışmayı düşünüyordum. Hey Anna. Son zamanlarda uzaktan çalışmayı düşünüyordum. Oldukça şaşırtıcı, sence de öyle değil mi? Merhaba John. Kesinlikle.
Uzaktan çalışmanın avantajları vardır. İnsanların her yerden çalışmasına izin verir. Bu doğru. Kendi evinizin konforunun tadını çıkarırken veya hatta seyahat ederken üretken olabilirsiniz. Bireysel ihtiyaçlara uygun bir iş-yaşam dengesi oluşturmak için esneklik ve özgürlük sağlar. Kesinlikle. Artık uzun yolculuklar veya belirli bir yere bağlı olmak yok. Uzak bölgelerde yaşayabilecek veya esneklik gerektiren kişisel taahhütleri olan insanlar için fırsatlar açar. Ayrıca ulaşım ve işle ilgili giysiler gibi masrafları da azaltabilir. Ayrıca, insanlar tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir kurulum oluşturabildikleri için daha sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik eder. Rahat bir kafede ve hatta güzel bir plajda çalıştığınızı hayal edin. Olasılıklar sonsuzdur. Rüya gibi geliyor, değil mi? Ancak disiplinli kalmak ve üretken bir rutini sürdürmek önemlidir. Kesinlikle. Uzaktan çalışma, öz motivasyon ve etkili zaman yönetimi gerektirir. Doğru denge ile uzaktan çalışma birçok insan için oyunun kurallarını değiştirebilir. Uzaktan çalışmanın getirdiği özgürlük ve esnekliğe tebrikler. Teşekkürler, John. İşte işin geleceğini kucaklamak ve sunduğu avantajların tadını çıkarmak için.